Selam. Bugün sizinle küçük bir sohbet videosu yapıyoruz. Ama öyle boş sohbet değil. Masada bol bol dev boss figürü var. Benim boyadığım figürlü oyunlardan boss fight hissi en yüksek olanları seçtim ve top 5 yaptım. Ve bu videoda oyunları biraz daha anlatacağım. Çünkü bazı bosslar sadece büyük değil, oyun tarzı da epik. Hani masaya bir figür gelir, bir anda herkes susar, kimse şaka yapamaz, herkesin yüzünde aynı ifade. Tamam, biz buradan sağ çıkamayacağız. İşte o anları seviyorum. Hazırsanız 5'ten başlayalım. 5 numarada Old Swarm var. Bunu koymasan içimde kalırdı. Old Swarm hikaye odaklı bir oyun. Bölüm bölüm, senaryo ilerliyorsun. Önce hikaye karar kısmı geliyor, sonra bam, büyük encounter. Yani boss fight burada rastgele kavga değil. Gerçekten bölüm finali gibi. Oyun tarafında sevdiğim şey şu. Boss'a girmeden önce zaten bir gerilim birikiyor. Hikaye kısmında karar veriyorsun, hazırlık yapıyorsun. Sonra masaya o figür geliyor ve ortam bir anda değişiyor. Ve bosslar da böyle 2 turda bitti değil. Bayağı taktik istiyor. Doğru anda doğru hamleyi yapmak gerekiyor. Bir anda herkesin sesi kısılıyor. Tamam, odaklanıyoruz. Boyama tarafında da Old Swarm ayrı bir proje. Detay çok, karakter çok. Ama bitince masada inanılmaz duruyor. Emeğin karşılığını veriyor resmen. Dört numarada Massive Darkness var. Bu oyun tam loot, güçlen, boss'a gir keyfi. Oyun tarafında sevdiğim şey şu. Sen oynadıkça karakter büyüyor. Yeni eşyalar, yeni yetenekler, bir anda kendini güçlü hissediyorsun. Ve boss'a geldiğinde gerçekten hazırlandım diyorsun. Ama tabii boss da boş değil. Boss çıkınca genelde şöyle oluyor. Keşke biraz daha loot toplasaydık. Massive Darkness 2'nin bossları benim için çok video game boss gibi. Hani kapıyı açarsın ve içeriden de bir şey çıkar. İçimizden bir niye geldik buraya dersin ya. Boyama tarafı da ayrı keyif. Bu oyunda hem kahramanlardan hem canavarlardan inanılmaz yüzey çeşitliliği var. Zırh metal, deri, kumaş, canavar derisi hepsi var. O yüzden sıkılmadan boyuyorsun. Her figürde başka bir malzeme çalışabiliyorsun. Bir de Massive Darkness 2 figürleri boş ve highlight'ı aşırı güzel tepki veriyor. Metalikleri parlatıyorsun, gölgeleri derinleştirebiliyorsun. Ve figür bir anda oyun figürü olmaktan çıkıp masanın yıldızı oluyor. Masaya koyduğunda da herkesin gözü boss'ta. Benim için bu oyunun boss hissi hem oynarken hem de boyarken geliyor. 3 numara Nemesis Lockdown. Burada boss fight'tan çok gerilim var. Oyun tarafında Nemesis'in olayı şu. Bu resmen bir survival horror. Bir yandan uzaylılar var, bir yandan da ekip arkadaşlarım var. Ama kimsenin niyeti tam belli değil. Semi-co-op olduğu için herkesin gizli hedefi var. Ve bu da oyunu ekstra paranoyak yapıyor. O yüzden boss hissi sadece düşman değil. Bazen oyun boyunca insan faktörü daha büyük bir tehdit. Kapıyı kilitleyen, seni içeride bırakan, motoru çalıştırıp kaçan. Lockdown atmosferi de efsane. Karanlık katlar, sesler, belirsizlik. Düşman çıkmasa bile şimdi çıkacak hissi var. Nemesis oynarken kahve içemez. Kahve soğuyor. Sen travma biriktiriyorsun. Boyama tarafı da tam kirli sci-fi cenneti. Zırhlar, mekanik detaylar, çizikler, pas, efektleri. Ben bu oyunda özellikle wash ile kirletmeyi ve sonra keskin highlightlarla formu geri getirmeyi çok seviyorum. Ve boyalı olunca oyun masada daha da sinematik duruyor. Nemesis'in olayı zaten vibe. Boya o vibe'a 2 katına çıkarıyor. Numarada Bloodborne var. Bu listede Bloodborne'suz olmazdı zaten. Oyun tarafında Bloodborne'un temposu çok hızlı. Bir tur daha bekleyelim oyunu değil. Oyun seni sürekli ilerletiyor. Resmen diyor ki risk al ama bedelini de öde. O yüzden boss fight anları tam kontrollü panik. Bir yandan saldırmak istiyorsun, bir yandan kaçmak istiyorsun. Ve her şey saniyeler içinde değişiyor. Bir tur kahramansın, bir tur koşu modundasın. Bloodborne'un en sevdiğim tarafı agresif oynatıyor. Geri çekilip toparlanayım çok zor, sürekli karar veriyorsun. Bu da boss savaşlarını bayağı unutulmaz yapıyor.
Boyama tarafına gelirsek, Bloodborne benim kanalda resmen ayrı bir evren. Zaten Bloodborne serisine birkaç figürü boyadım. Mesela Soul Hunter ve Vikal Amelia videoları. Oradan da hatırlarsınız. Ben Bloodborne'da şu tarzı çok seviyorum. Koyu astar, dramatik ışık. Genelde önce koyu bir base ile başlıyorum. Sonra metal bölgelerde dry brush, highlight ile formu çıkarıyorum. Üstüne wash ile kir ve gölge oturtuyorum. Sonra da küçük küçük parlak highlightlarla figürü canlandırıyorum. Zincirler, silah kenarları, tokalar. Kan efektleri de Bloodborne'da ayrı bir eğlence. Hani ben Soul Hunter'da ilk kez kan efektine dalmıştım ya, o sahneler tam Bloodborne ruhu. Uhu ve still water gibi karışımlarla hem yapışkan hem ıslak bir doku yakalayabiliyorsun. Ve bir anda figür şeker gibi değil, gerçekten karanlık bir av sahnesi oluyor. Vikal Amelia'da da kürkten detayları vardı. Orada da tonlama, highlight çok işe yarıyor. Yani Bloodborne figürleri hem teknik çalıştırıyor hem de çok tatmin ediyor. Ve en güzeli şu, bu figürler masaya geldiği an oyun bambaşka görünüyor. Sanki oyun değil de küçük bir film sahnesi açılıyor. O yüzden Bloodborne benim için hem oyun hem boyu açısından çok özel. Ve işte geldik bir numaraya. Kutulu, Dead May Die. Boss masaya gelince zaten hissediyorsun. Tamam, şimdi ciddi. Oyun tarafında bu oyun tam bir co-op boss rush. Her tur bir şeyler kötüleşiyor, zaman daralıyor ve sen sürekli yetişmem lazım diyorsun. Boss'a gitmeden önce güçleniyorsun ama aynı anda deliriyorsun. Yani oyun sana hem güç veriyor hem stres veriyor. Müthiş bir ikili. Finalde boss çıkınca ortam net. Ya şimdi ya hiç. Boyama tarafında da bu oyun benim için dev figür boyama keyfi. Hastur ve Kutulu'yu boyadığım videolarda da görmüştünüz. Burada en güzel şey yüzeyler çok farklı. Tentacle var, slime var, kabuk var, taş gibi dokular var. Yani texture playground. Ben genelde önce koyu bir base ile başlıyorum ki tüm oyuklar derin kalsın. Sonra büyük formlarda geniş highlightlar atıyorum. Omuzlar, kafalar, çıkıntılar. Büyük figürde highlight atmak aşırı tatmin edici. Çünkü form çok net okunuyor. Üstüne renk oyunu geliyor. Mor, yeşil, zehirli tonlar mı? Daha kirli Lovecraft paleti mi? Ben Cthulhu'da o eski kitap sayfası gibi kirli hissi seviyorum. O yüzden wash ile tonu mutlaka birleştiriyorum. Sonra da en son parlak noktalarda küçük patlamalar, gözler, ağız içi, slime uçları. Hastur'da da daha kült aura havasını seviyorum. Özellikle kontrastlı gölge, ışık verince figür masada resmen sahne ışığı yemiş gibi duruyor. Benim için bu oyunun güzelliği şu. Boyadıkça oyun daha da büyüyor. Masaya koyduğun an herkesin gözü boss'a gidiyor ve o an başlıyor. Top 5 listem bitti ama birkaç oyunda anmadan geçmek istemedim. O yüzden mini bir özel ödüller bölümü ekledim. Cry Havoc, benim ilk boyadığım oyun. O yüzden yeri ayrı. Hani bazı oyunlar vardır ya, elin ilk kez fırçaya gittiğinde masada o vardır. Cry Havoc benim için öyle. Frosthaven, benim bir numaralı oyunum. Figürleri top 5'e koymadım çünkü figürler o kadar da wow değil. Ama oyun olarak kalbimde zaten bir numara. Bu arada kanalda Frosthaven serim var. Karakterler, monsterlar, dioramalar. Merak ediyorsanız mutlaka göz atın. Project Elite. Burada boss figür değil. Boss bildiğin zamanla yarışmak. Project Elite benim için tam bir adrenalin oyunu. Bu oyunda boss dediğin şey figür değil. Bildiğin süre baskısı. Herkes aynı anda bir şey yapmaya çalışıyor. Zarlar yuvarlanıyor. Hadi hadi diye bağırışılıyor. Tam bir kaos. Bu arada ben Project Elite boyama serisini yeni bitirdim. Hero'lar, monster ve boss videoları kanalda yayında. Eğer daha fazla Project Elite görmek istersen linkleri açıklamaya bırakıyorum. Grand Son. Figür yok ama boss fight hissi çok iyi. O yüzden Best Non-Mini Boss Fight Award resmen bunu hak ediyor. Evet, benim Boss Fight Top 5'im bu şekilde. Sizin listeniz nasıl olurdu? Yorumlara yazın. Gerçekten merak ediyorum. Bu arada ikinci videoda geliyor. Boyaması en keyifli Top 5 figürlü oyunları konuşacağız. Bir de 2026'da boyayacağım, projeleri açıklayacağım. Görüşmek üzere.